Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce sarma ipi ve Fibra Natura'nın katon vudunu kullanarak bir hırka örüyoruz. Hırkamız elbette mevsime uygun yazlık bir hırka olacak. Sarma ipim her zamanki gibi sevgili Bil Hayalobi'den. Çok severek almıştım bu ipi. Dokusu biraz farklı. Daha öncesinde de birlikte bir bluz çalışmıştık. İçinde kalınlık geçişleri var ve tabii ki sim geçişi var. Motifli kısmını hırkamın bu iple örüyorum. Göçyaz motifimizi örüyorum. Adeta bir dantel görüntüsünde düşüyor. Bu arada 4 milim tığ kullanarak örüyorum. Son sırasında birleştiriyorum. Yani biriktirip motifimi sonrasında değil, son sırasını örerken birleşe ilerliyorum. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. 16 tane motifi bu şekilde ördükten sonra da hırkamızın üst kısmına geçeceğiz. Şimdi burada göçyaz motifimizi bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum ama son zamanlarda yeni ördüğüm tekniklerle de belki sizler de örmek istersiniz diye aslında beraber de örelim istedim. Bunun için ilk olarak motifi örerek başlayalım. Bitmiş motifimi şu şekilde önüme aldım. Motifleri dediğim gibi bu sarma olan, geçişleri çok hoş olan, değişik olan iple öreceğim. Üst kısmını da yine Fibra Natura'nın Cotton Wool'u %100 organik bir ip olan pamuk ipiyle devam edeceğim. Söylemem gereken bir başka detay ise hırka 36'dan 40 bedene kadar uygun düşecektir diye öngörüyorum ama videonun sonunda bedenleriyle, beden büyütme ile ilgili detayları da size bırakıyor olacağım. Başlayalım o vakit motifimizi örmeye. Motifimizi hemen sihirli halka içine göbeğini örerek başlıyorum. Bunun için hemen parmağıma doladığım ipimin, bu arada söylemem gereken bir şey var. Zincir çekerek başlayabileceğiniz gibi sihirli halka işine de başlarsınız. Ben sihirli halkalara bir kere dolayıp örüyorum ama artık iyicene sıkıştırdığımı düşündüğüm için sizler ihtiyaç hissediyorsanız eğer parmağınıza bu sihirli halkayı 2 kere de dolayabilirsiniz. Şimdi bir kere doladıktan sonra tığımı içinden geçirdim. İpimi çıkardım. Bir kere kilitledikten sonra şöyle biraz yükseldim. Etrafında döndürdüm. Arkasından ipimi çıkarttım. 2 ilmek şöyle tığımda dururken tığın üstüne ipimi aldım. Boşluğa battım, ilmeğimi çıkardım. Bir kere çıktım. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte ördüm. 2 zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Aynı boşluğun içine 1 2 kere çıkıp tığda biriktirdiğim 3 ilmeği birlikte örüyorum. Yani ikili bademler örüyorum. Aslında arada hep 2 zincirim var. Tekrardan aynı boşluğa batıyorum. Bu 1. Bu 2. Tığdaki 3 ilmek birlikte. Bunun gibi 8 tane grubu örelim. Sonuncuyu 8.'yi de ördüğümde ortayı sıkıştırıyorum güzelce. Bir zincir çekip, bakın bir zincir çektim. Normalde 2 zincir çekip buraya gelip kitlemem gerekiyordu. Bir zincir çektim. Tığın üstüne ipimi aldım. Buradaki ikili bademin tepesine batıyorum. Bu arada arkadaki şu sihirli halkadan gelen ipi de tığımın üstüne koyuyorum. Aradan ilmeğimi çıkartıp burada üçünü bir örüyorum. Ve daha sonra bir zincir
çekip şöyle minik bir yükselip etrafında döndürüyorum. Yalancı trabzanımı örmeye başlıyorum. Tığımda tutuyorum. Çünkü yine ikili gruplar halinde bademlerimi örmeye devam ediyorum. Ama bu defa her boşluğun içine 2 kere yapacağız bu işlemi. Yine arada 2 zincirle. Arada 2 zincir, tığın üstüne ipimi aldım. Buraya geldim. 1 2 bademi ördüm. Tığdaki 3'ü birlikte çektim. 2 zincir, aynı boşluğun içine yine aynı işlemi tekrarlıyorum. 1 2 1 2 hepsini 1. Hep arada 2 zincir. Başladığım noktaya kadar da aynı mantıkla ilerleyeyim. Son boşluğu da doldurduktan sonra burada ilk başlamış olduğum boşluğun içine gelip diğer ikili grubu öreceğim. Bademini. Ve burada tığın üstüne doğrudan ip alıyorum. 2 zincir alıp buraya birleşip, biliyorsunuz normalde bitiriyorduk. Burada artık bir üste çıkacağım için tığın üstüne doğrudan alıyorum. Çünkü buradaki ikili gibi solda kalmak istemiyorum. Tam ortada kalmak istiyorum. Buradaki boşluklarda öreceğim gruplar üçlü ve tek olacak çünkü. Bademlerim üçlü artık. Yani ikili bademli üçlü grup, öyle söyleyeyim. Burada tepesine batıp ikili bademin ilmeğimi çıkartıyorum. 3 ilmeği birlikte örüp minik bir zincirimi çektikten sonra etrafında döndürüyorum. Ve tığda 2 ilmeğimi tutarken yanına yine 2 tane ikili trabzanımı bir kere çıkıp biriktirmeye başlıyorum. Gruplarım dediğim gibi çünkü üçlü. Tığdaki bütün ilmekleri beraber örüyorum. Artık aradaki zincir sayım da 3. Tığın üstüne ipimi aldım. Diğer boşluğa geldim. 1 2 3. Tığdaki 4 ilmeği birlikte örüyorum. 1 2 3 zincir. Diğer boşluğa geldim. 1 2 3. Tığdaki bütün ilmekleri birlikte örüyorum. Yani bütün bu sırayı aynı mantıkla devam edeceğiz. Son boşluğa da örünce benim bu sıradaki sayım 16 tane grup olmuş olacak. 16 tane badem grubunu ördükten sonra şimdi artık yine yukarı çıkacağız. Ama bunun için burada bir zincir çekmem gerekiyor. Tığın üstüne de ipimi alıyorum ve hemen buradaki üçlü badem grubunun tepesine batıp çıkıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Ve biraz her zamankinden daha yüksek ilmeğimi doluyorum etrafında. Arkadan yeniden ilmeğimi geçirip uzuncana bir sahte trabzan örüyorum. Tığın üstüne ipimi 2 kere doluyorum. Yanına üçlü bir trabzan örüyorum. 2 kere doluyorum. 1 2 3 kere de çıkıp köşe, burası benim köşem olmuş oluyor. Tam olarak buradayız. Buranın şuradaki grubunu ördük. Dönüşte de bunu öreceğim. Hemen yanına geliyorum. İkili trabzan. Arada hiç zincirim yok. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Yanına geliyorum. Bu defa da yarım trabzanlarımı örüyorum. Hepsini bir toplayarak tığın üstüne ipimi alıyorum. Boşluğa batıp hepsini bir topluyorum. Bir tek buradan geçişlerde bir zincir çekip yandakine geçiyorum. İkili trabzan.
yeniden köşeye geldiğimde üçlü trabzanlarımı öreceğim. Arada 2 zincirim olacak ve 2'ye tamamlayıp aynı işlemi devam ettireceğim. Tığın üstüne 2 kere ipimi doluyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sonrasında arada 2 zincir, tekrardan 3 kere doladım, 2 kere doladım. Üçlü trabzanlarım. Şimdi sırasıyla yine yandaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, hemen onun yanındakine 3 tane yarım trabzan, bir dola, hepsini topla. Buradan geçişte sadece bir zincir, yeniden ikili trabzan ve köşedeyiz. 3 tane üçlü trabzan, arada 2 zincir. Bu mantıkla da olduğu gibi bütün kenarları burada olduğu gibi dolanalım. Başladığım boşluğun içine geldiğimde de buranın diğer üçlü grubunu örelim. 1 2 3 1 2 3 3'e tamamladım grubu. Hemen bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp bir üst sıraya, yani son sıraya geçiyorum artık. İlmeğimi çıkartıp arasından geçirdikten sonra burada minik bir zincirle dönüyorum ve yanına 2 tane ikili trabzan örüyorum. Burada da aynen diğer üçlü grubumu burada yaptığımız gibi dönüşte örüp tamamlayacağız. Bundan sonra arada hiç zincir olmaksızın her boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bütün kenarlara. Köşeye geldiğimde de yine aynı şekilde devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şöylece ne? Devam edelim. Son boşluğa geldiğimde de yine burada başladığım nokta oluyor aslında. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada 2 tane de zincirimi çekip ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle güzelce de kilitledikten sonra ipimi kesiyorum. Yani ilk trabzanımı bu şekilde oluşturacağım. Daha sonra ise diğer motifleri örerken kenarları açık olacak. Çünkü dediğim gibi böyle birbirine ekleye devam edeceğiz. İlk motifim burada örülüyken diğer ikinci motifin son sırasına geldiğimde 3 kenarını ördüm. Bir kenarı açık, çünkü bir kenarı diğer motifle birleşecek. Bunun için de köşedeyim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Tığdan çıkıyorum. Buradaki köşenin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. Buradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine tığdan çıkıyorum. Buradan ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir çekip tığın üstüne ipimi aldım. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıktım. Hemen bakın, onun karşısına denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum ve diğer
üçlü grubumu örüyorum. Yine çıktım tığdan. Aynen karşıdan ilmeğimi çıkarttım. Bu mantıkla bütün motifleri aslında birbirine ekleyeceğiz. Ama ben 4 taneyi de birbirine eklemeyi göstereyim ki aklınızda soru işareti kalmasın istedim. 4 tanesini çözdükten sonra 16 tanesini de 8 çarpı 2 olmak üzere çok rahatlıkla birleştirebileceksiniz. Şimdi artık köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Burada da bir zincir çektim köşede olduğum için. Hemen buradan da ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden ilmeğimi çıkartıp şöylece birbirine eklemiş olduğum iki motifi. Şimdi sırada diğer motifim, yani buraya ekleyeceğim motifim var. Daha sonra da hemen buraya ekleyeceğimiz motif olacak. Üçüncü motifinde bir kenarı açıkken geliyorum. Biraz önce birlikte örmüş olduğumuz buradaki eklemenin aynısını da buradaki iki kenara uygulayacağım. Köşedeyim. Üçlüyü örmüştüm. Bir zincir çektim. Hemen yine buradaki köşeden batıp ilmeğimi çıkardım. Bir zincir çektim. Yine köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp hemen karşısındaki denk gelen boşluktan ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Yani aslında buraya kadar yapacağım işlem aynı. Ekleyip geleyim. Köşe birleştirmesine geldiğimde buradaki köşenin diğer üçlü grubunu ilk olarak örelim. Daha sonra bir zincir çekip tığdan çıkalım. Bu iki motifin birleştiği tam orta noktayı bulup ilmeğimi içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir çekip hemen burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıyorum ve ilmeğimi yine çıkartıp içinden geçiriyorum. Ve üçüncü motifi de böylelikle eklemiş oldum. Hemen keseceğim ve diğer dördüncü motifi de buraya beraberce ekleyelim. Aslında kenarlarda mantık aynı. Şu orta geçişini birlikte yapalım istedim. Dördüncü motifi eklemeye sıra geldiğinde ise her iki kenarını da açık bırakmamız gerekiyor. Çünkü bir kenarını üstte, bir kenarını da bu yandaki motife ekleyeceğiz. Bu arada ben size bir de motif ölçüsünü de vermek istiyorum. Benim motiflerim 13 santim. Yani birleştirme kenarıyla birlikte, biriktirme yok biliyorsunuz. Direkt birleşiyoruz. Şimdi buradan hemen köşeden yine batıp buradaki ilmeğimi çıkartıyorum. Buradaki mantık aynı. İki kenara biraz evvel göstermiş olduğum gibi birleştirelim. Ortaya birleşme yerine kadar devam edelim. Kenarlara ekleyip sona doğru yaklaştığımızda buradaki köşeye de üçlü grubunu örelim ve daha sonra diğer motiflerin kesiştiği noktayı, burada bir zincir de çekelim tabii ki. Şurayı hemen bulalım. Ortasını tam olarak şöyle biraz daha yaklaşıp göstereyim. Tam kesiştikleri üç motifin ortak yeri. İlmeği içinden geçirelim.
Daha sonra bir zincir çekip hemen buradaki köşe boşluğuna gelip diğer üçlü grubumuzu örelim. İkili trabzanlar ile. Tekrar çıkalım. Şimdi bu iki kenar birleşmişti. Sıra bu üstteki iki kenarın birleşmesinde. Aynı mantıkla burada da devam edelim. Üç tane ikili trabzan, karşıda denk geldiği nokta. Kenarın sonuna kadar bu şekilde birleşelim. Tam olarak sona geldiğimde ise bu köşede diğer üçlü grubu örüp bir zincir çekiyorum. Bu yandaki motifin köşesinden ilmeğimi geçirip bir zincir çekiyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesinden kaydırarak geçirip güzelce kilitliyorum. Hemen ipimizi de keselim. Böylelikle 4 tane motifin nasıl birleştiğini dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi diğer motifleri de bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle 8 çarpı 2 olmak üzere 16 tane motifi ekleyip buluşalım. Motiflerimizi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 olmak üzere 2 çarpı 8 şeklinde birleştirdim. Daha sonra 2 tane motifi şu şekilde, diğer 2 tane motifi de şu şekilde koyarak aslında hırkamın formunu böylece vereceğim. Ama hırkada, tabii hırkayı da böyle çok uzun bir hırka da örmek istemiyorum. Kısa bel hizalarında diye düşünebilirsiniz. Öyle öreceğim. Ve artık tabii ki bu koton, organik koton ipe geçiyorum. Fibranın. Bunun içinde ilk olarak 3 sıra sadece trabzan öreceğim. Yani ne yapacağım? Şöyle hemen önüme alıyorum. Şuradan başlayacağım. Sadece buradan başlayıp buraya kadar bir üst kenarını örüyor olacağız. Burada köşeden hemen ilmeğimi çıkartıp ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlk olarak köşenin içine bir adet ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki bütün trabzanların tepesine bir adet ikili trabzan örerek ilerlemeye devam ediyorum. Her iki motifin şu kesiştiği noktaya kadar bu şekilde devam edelim. Kesiştikleri noktaya geldiğimde ise bir bu köşeye bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir de buradaki köşeye ikili trabzanımı örüp yine trabzanların üstüne ikili trabzanları örmeye devam edelim. Bu üst kenarın sonuna kadar. Üst kenarı örerek sona kadar geldim, ilk sıranın sonuna. Buradaki köşeye de bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüyorum. İlmeğimi yine arkadan geçirip yalancı trabzanımı ördükten sonra parçayı ters çeviriyorum. Bu defa her bir trabzanımın üstüne bir ikili trabzan daha öreceğim. İşte bunu 3 kere tekrarlayacağım. 3 sıra ördükten sonra artık arkayı ve önleri ayıracağız. 2 ön parçayı ve arkayı ayrı öreceğiz. O zaman ben aynı bu mantıkla bir sıraya daha geçeyim. 3. sırayı tamamlayıp geliyorum. 2. sırada da sona geldim. Yine aynı mantıkla yükselip hemen 3'ü de aynı şekilde örüyorum. Bu 3. sırayı ördükten sonra ayırmayı yapacağız. Birebir aynı çıktım. Aynı şekilde örüyorum. Onu göstermek istedim. Bu sırayı da bitirip ayıralım parçaları.
3 sıra halinde örmüştüm bu üst kısmını. Şurayı şöyle göstereyim. Bunu tam öne 2 motif gelecek şekilde buradan ayırdım. Bakınız. 2 motif buraya gelecek şekilde buradan ayırdım. Yine de sayıların da eşit olması için şuraya tutturdum ve 39 tane trabzan burada saydım. 39 da burada sayıp eşitledim. Yani sayılarımın aynı olması gerekiyor iki ön parçasında. Şimdi 39 parça burada kalacak. 39 parça burada kalacak. Ama en son 3. sırada burada önü örerken kalmıştım ya. Şimdi bunu böyle alıyorum önüme. Şöyle bakın. Formumuz bu. Şöyle göstereyim. Formumuz bu. Bunun üstüne doğru öreceğim. İlk olarak arkayı. İşte göz kararı kaç sıra öreceğimi şimdi bilmiyorum ama tahminim böyle 10 ile 15 sıra arasında bir devam edeceğim. Size dönüşte birazdan tam sayıyı vereceğim. Ama nereden başlıyorum? Hemen bu ilmek belirleyicileri taktığım yerden başlıyorum örmeye. Orada daha doğrusu şöyle yapacağım, yani ilmek belirleyiciyi taktığım yer burada kalacak, onun yanından başlayacağım. Aynı şekilde burada da öyle, burada yanında kalacak, buraya kadar öreceğim. Buradan başlayıp buraya kadar, sırf arkayı devam edeceğiz ilk olarak. Bunun için de şimdi ne yapmıştık? Bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi sıra terste olduğundan hemen buradan başlayacağım. Aynı burayı ördüğüm gibi bu defa buradan sadece buraya gideceğim. Bakın buraya gideceğim, döneceğim. Gideceğim, döneceğim. Kaç sıra olduğunu söyleyeceğim. Şöyle hemen birlikte başlayalım. Devamını göstermeye gerek yok. Bu kenarı nasıl ördümse burayı da aynı şekilde örüyor olacağım. İlmeğimi çıkartayım. Tığımın üstüne de ipimi alayım. Bakın ayracın yanındaki trabzanın tepesine battım. İlmeğimi çıkartıyorum. Ve hemen ilk trabzanımı ördüm. Şunu da tığımın üstüne alayım. Aralarda güzelce gizleyeyim. İkinci trabzanım. Bu artık aşağıda, üstünü örüyorum. Üçüncü trabzanım. Burada da 4. Böyle böyle devam ediyorum. Göstermem gerekirse tam olarak şuraya kadar yaklaşalım. Şu taktığım yerin yanına kadar. Buraya geldi mi hemen yalancı trabzanla yükselip geri dönüp öreceğim. Biraz evvel aşağıda gösterdiğim gibi. Kaç sıra ördüğümü birazdan söylüyorum size. Hırkanın arkasını tamamlarken bu yazlık kısa kollu hırkamızın bir tarafını ve kolunu da tamamladım. Şimdi diğer tarafını birlikte yapacağız ama ondan evvel nasıl yol aldık bir detayları size göstermek istiyorum. Biliyorsunuz 3 sıra örüp ayırmıştık şöylecene yer belirleyicilerimizle. Onun üstüne de ben 12 sıra daha ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sıra daha ördüm. Benim için yeterli uzunluğa geldi. 12 sırada bıraktıktan sonra onu ön tarafa aldım ve bu ilmek belirleyiciyi taktığım yeri gene burada da örmedim. Bu taraftan da örmüyorum. Onu kol altında minik bir pay olarak bırakıyorum. Onu atlayıp hemen şöyle göstereyim size. Şuradan itibaren gidip gelmeye başladım. Ama kol altına, kol tarafına gelen kısımda hiçbir işlem yapmazken şöyle hemen yaklaştıracağım. Yaka kısmında ise her sırada kesme yaparak yakayı şöylecene daha bir yuvarlak hale getirdim. Keskin ya da küt değil. Şöyle ovalledim de diyebiliriz. Bu işlemi de nasıl yaptığımı şimdi birlikte göreceğiz. Bunun için hemen ne yapıyorum? Biliyorsunuz ne yapıyorduk? Bir düz şuradan başladık. Önden, arkadan, önden derken sıra arkada olduğu için hemen buradan örmeye başlayacağım. Şimdi diğer tarafta buradan örmeye başladığımda şöyle açayım size göstereyim. Bunu buradan başlarken bunu tabii ki kol altı kısmından buradan başladım. Şuradan başladım 4. sırasını. Buraya geldim. Buradaki ilk şöyle bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4. sıra bu. Bu kol altından elimin
gidişatına göre buradan devam ettim. Geldim. Burada bir tane trabzanı atlayıp yukarı çıkarken de kesme yaptım. Şimdi burada da onun için ne yapacağım? İlk trabzanın üstüne değil, hemen ikinciye örerek başlayacağım ki ilk kesmeyi burada yapmış olacağım böylelikle. Yani bir tarafı buradan başlarken elimin gidiş şekline göre diğer tarafı mecbur buradan başlıyoruz. Onu hatırlatmak isterim. İşlem aynı, örüş yönümüz farklı. Öyleyse hemen başlayalım. İlmeğimi çıkarttım. Dediğim gibi ilk trabzanı atlıyorum. İkincinin üzerine ikili bir trabzan örmeye başlıyorum. Şunu da gizleyeceğim. Alttaki her trabzanın üstüne de ikili trabzan örerek devam ediyoruz. Şimdi birazdan tekrar size altını çizmek istediğim noktayı göstereceğim. Şimdi buradan atladım ya. Dediğim gibi buradan başladık. Elimin gelişine göre buradaki kısma ise buradan, yani şu 1 2 3 örmüştük ya, şuradan başladım. Burada hiçbir kesme yapmadım ilk başladığım noktada, çünkü kol kısmında bir eksiltme yok. Bunu ördüm geldim. Diğer tarafta ilk başta yaptığımı burada sonda yapıyorum. Yani geldim ve bunu örmeden şu kısımdakini şöyle geldim ya, şurada bıraktım. Bunu örmedim. Başta yaptığımız sonda. Her iki taraf öyle ilerleyecek. Birinin başlarken yaptığımızı buraya örüş şeklimize göre sonda yapacağız. Sol elini kullananlar ise benim bu yapmış olduğumun aslında tam tersini yapıyor olacaklar. Şimdi son kısma kadar aynı mantıkla örerek ilerleyelim. İlk sırayı sona doğru tamamlarken bakın, şimdi buradakini örüyorum. Bu ilmek belirleyiciyi taktığım yere örmeden hemen yukarıya çıkacağım. Bir zincir çekip yükseldim, etrafında döndürdüm. İlk trabzanımı bu şekilde ördükten sonra tığın üstüne ipimi alıp arkadan yeniden örmeye başlıyorum. Yine her trabzanın üstüne bir trabzan örerek devam edelim. Sondaki işlemi yine birlikte yapalım. Şunu çıkartayım hemen. İkinci sıranın da sonuna geldiğimde yine sonda bir tane trabzan bırakacak şekilde devam ediyorum. Hemen bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüp, bunu yalnız şöyle bir şey yapacağız. Yukarı ilk çıktığımızda artık burada da kesim yapacağımız için hemen tığın üstüne ip alıyorum. Şu iki tane ilmeği örmeden dönüyorum. Yanındaki trabzanı batıp üçünü bir örüyorum. Ve yanına bir ikili trabzan. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Hep yaka kısmında önde eksiltme, kol altı kısmında hiçbir işlem yok. Bu sıranın sonuna geldiğimde yine kol altı kısmındayım. Her trabzanın tepesine batarak örüyorum. Yalnız buradaki sondaki trabzanları döndürerek yaptığım için tığ batmakta zorlandığımda, oraya geldiğimde küçük bir tığa geçip içine rahatlıkla batıyorum. İp kalın. Döndürerek yapıyorum. Kalın tığla oraya batmak oldukça zor oluyor. Bunun için de şuradan da bakın, tam ilmeği çıkartamamışım. Şuraya batarken ince tığa geçiyorum. Hemen tekrardan doğru yere batıp tam olarak geçireyim. Kaçırmadan. Evet, şimdi tamam. Sonra yine yukarıya normal standart dönüşümü yapacağım. Bunu örüp bir zincir yüksel, döndür, arkasından dolandır. Tamam. Hemen hiçbir işlem yapmadan trabzanların üstüne trabzan örüyorum. Yapacağım işlem yine sıranın sonunda olacak. Yani yaka kısmında.
yaka ön kısımda her sırada bir eksiltme yapıyoruz. 12 sıra bunu tekrarlayacağım. 12. sıraya geldiğimde de artık omuz kısmıyla birleşip hem ön kapağı hem de kol evini oluşturmuş olacağım. Burada sona kadar geldiğimde de bu 2 tane kestiğim trabzanı yine bırakıyorum. Atlıyorum onu, tek trabzan gibi düşünüp hemen bir yalancı trabzanımı örüp 2 ilmeği toplamadan tığımda tutuyorum. Döndürüp hemen yanındaki trabzana da batıyorum ve 3 ilmeği birlikte örerek bir kesimde burada yapmış oldum. Yeniden her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerek kol altına kadar, kol kısmına kadar geliyorum. Burada da yine sona geldiğimde buraya batmam yine zor olur diye tığımı değiştiriyorum. İnce tığla batıp buradan ilmeğimi çıkartacağım. Şu koltuk altı kısmındayım. Herhangi bir işlem yapmadan dümdüz çıkıp örüyorum. Şimdi kaçıncı sırayı? 1, 2, 3, 4, 5. sırayı tamamladık. 6'yı örüyoruz. Yukarı çıkıyoruz 6 için. Hemen şöyle döndürüp her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzanı sıranın sonuna kadar gelelim. Bir kez daha burada da geçişteki eksiltmeyi göstereyim. Artık mantığını anlamış olacağız. 12. sıraya kadar da aynı mantıkla ilerleyip omuzla birleşme kısmında yeniden buluşuruz. Sondakini göstereceğim ama yeniden. Sonuna geldim yine. Bakın burada bir kestiğim bir de tek trabzanım var. Buradaki tek trabzanın tepesini örüyorum. Bu 2 trabzanın kesmiş olduğum yerdekini atlıyorum ve bir zincir çekip yükselip arkasından ilmeğimi çıkartıp bakın bu ikisini tığımda tutuyorum. Hemen buraya gelip 3 ilmeği birden örerek bir kesme daha yaptım. İşte 12 sırayı da bu şekilde tamamlayıp geleyim. Son sıraya kadar, yani 14. sıraya kadar ördük. Şimdi 15'e çıkacağım. 15'e çıktığımda ise burayı örerken bu üst tarafla da birleşiyor olacağım. Şimdi diğer tarafta burada bu tarafta kaldım. Böyle geldim. Şimdi buradan kolay tabii. 28 tane trabzan karşılıklı birleşecek, denk gelecek ama bu tarafta birleşirkense tam tersi buradan birleşip bu tarafta kalıyorsunuz. Buradan da birleşirken burada kaldığınız için trabzan sayımız 28 belli. Hemen buradan 28 tane trabzanı sayıp arkadan takıyorsunuz ilmek belirleyici. Buradan ilkinden başlayıp 28 taneyi birleştiriyorsunuz. Şimdi benim size göstereceğim teknikle. İlk olarak hemen sahte trabzanımı örüyorum. Ve ilk ördüğüm trabzanı tığdan çıkarak arkadaki ilk trabzanı bulup içinden batıyorum ve tam ortasından batmam lazım. İlmeğimi içinden şu şekilde geçiriyorum. Daha sonra yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Hemen onun yanındaki trabzanın tepesinden çıkartıyorum. Çıktım. Arkasından bu şekilde bu kenarın üst kenarların sonuna kadar birleştirmeye devam edeceğim. Şöyle hemen devam edelim. Sona doğru yaklaştığımda da burada da en son trabzanın tepesine batıp sonuncu kez çıkarttıktan sonra güzelce ipimi kilitleyip kesiyorum ve bu ön kapağı da beraberce birleştirmiş olduk. Şöyle bakın, yakamızı görüyor musunuz? Ne kadar güzel bir V şeklini almış oldu. Şimdi etrafını geçerken hem buraları toparlayacağız bir miktar, hem de şu simli kısımla şu ipi de bir bütünleyeceğiz etraf geçerken, daha da
hoş duracak. Ama ondan önce tabii kolumuzu yapmamız gerekiyor. Kol çok basit. Trabzanlarla, bir de böyle, benim bilmiyorum, belki başkaları kullanıyordur ama ben hiç kimsede görmedim. Şöyle değişik bir tekniğim var. Bitişte de o tekniği size göstereceğim. Kolun şöyle alt kısmını alıyorum. Alttan başlayacağım. Şöyle bir tane trabzanı hatırlarsanız ortada boş bırakmıştık. İlk ona batarak başlıyorum. Şöyle. Daha sonra da şurada da bir geçişte batacağım. Devamında ise şu trabzanla oluşan boşlukların içine 2 tane ikili trabzan öreceğim. Bakın, sıra burada. Her bir trabzan boşluğuna 2 tane ikili trabzan. Buna doğru yaklaşırken de buradaki geçişi de yine birlikte yapalım istedim. Buradaki trabzanlı boşluğa da 2 tane örüyorum. Daha sonra buradaki hemen şu boşluğa da örüp ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak, kaydırarak geçiyorum ve yukarı çıkacağım. Artık bundan sonrası hep aynı ikili trabzanlarla 9 sıra halinde öreceğim. İlk sırasını örmüş olduk. Şu anda ikinciyi örüyorum. Bu mantıkla sıra sayımı 9'a tamamlayıp geleyim. 9. sırasına geldiğimde kolda artık trabzanla örmeyi tamamlamış oluyorum. Ve bakın, şimdi diğer kolda göstermek isterim ki size. Şöyle bir bitiş yapacağım son sırasında. Çok güzel oluyor, derli toplu gösteriyor. Ben çok seviyorum. Nasıl mı yapacağız? Bakın şimdi. Hemen şu tığımı ilmek üstündeyken şöyle tersten, yani sağ tarafıma doğru tersten şu ilmeğin içine batacağım. Şöyle yani. İlmeğimi, ipimi de alıp çıkartıp bu iki ilmeği beraber öreceğim. Tekrar geleceğim. Tersten batacağım. İpimi çıkartacağım. İkisini bir öreceğim. Yeniden geleceğim. Tersten batacağım. İpi çıkartıp ikisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün kol ağzını geçeceğiz. Arkadan şöyle batıyorum. İpimi çıkartıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrardan arkadan batıyorum. İlmeğimi çıkartıp ikisini bir, anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Başladığım noktaya kadar aynı şekilde devam edeyim. Şöyle bir size göstereyim. Devam ederken sonucu bakın. Son başladığım noktaya geldiğimde de böyle tığımdan çıkıp burada ilk döndürerek yaptığımın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıp bir kere kitleyip şöyle sıkıştırıyorum. Daha sonra ben onu arada kaybederim. Evet, bir kolu daha böylelikle tamamlamış olduk. İki kanadımızda, hırkamızın iki kolu da hazır. Şöyle canım. Bakınız. Şimdi hemen etrafını örmeye başlayalım. Etrafını örerken kullanacağım ipim, şöyle göstereyim, yine aynı bu iple devam edeceğim. Bu kısımda, simli ip kısmında ikili trabzanları kullanırken buraya geldiğimde artık yarım trabzana dönüşecek formu. İlk sırada o şekilde devam edeceğim. Simli kısımda ikili trabzan, kendi ipiyle olan yerde yarım trabzan. İlk olarak ilmeğimi çıkartıp şöyle kol altına gelen kısımdan başlıyorum. Şu köşenin içine bir tane ikili trabzan örerek. Daha sonra şunu şöyle alayım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan.
trabzanların hep tepesine bir ikili trabzan örerek ilerliyorum. Şimdi buraya geldiğimde de tekrardan bu köşenin içine bir tane, daha sonra buradaki köşeye de atlayıp bir tane örüyorum. Sonra yine trabzanın tepesini örerek örmeye devam ediyorum. Köşeye kadar aynı şekilde geleyim. Köşeye geldiğimde ise yine köşenin içine önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ortada 2 zincirim var. Aynı köşenin içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum ve simli ipim bittiği yere kadar aynı şekilde devam ediyorum. Yani orası da neresi oluyor? Tam olarak şuraya kadar. Şimdi buraya kadar geldim. Şimdi bu tarafa geçişteyse artık hemen şu köşede bir tane bir yarım trabzan örerek başlıyorum. Bundan sonra buradaki boşlukların içine yarım trabzanlarımı örüyorum. Hep böyle trabzanların boşluklarına batıp yarım trabzan öreceğim. Bu şekilde. Yani dediğim gibi simli kısımda ikili trabzan, bu normal iple ördüğümüz yerde de yarım trabzanlar şeklinde devam ediyoruz. Tam omuz kısmında şuradaki geçişi yaparken de şu ortaya batıyorum bir tane örüp artık burada trabzanların tepesine bir yarım trabzan örüyorum. Diğer taraftaki omuza gelene kadar. Burada da geldiğimde yine aynı şekilde şuraya batıp bir yarım trabzanı örüyorum ve artık yine bu trabzan boşluklarına yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki simli ipin olduğu yere kadar. Buradan da geldim şimdi. Tekrardan simli ipin olduğu yerdeyim. Hemen şu kısımda geçişte yine bir tane yarım trabzanı ördükten sonra her bir trabzanın tepesine artık simli iplerin üstünde ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Buradan sonra farklı hiçbir şey yok. Başladığım yere kadar aynen devam edeyim. Bir üst sırada da artık çıktığımızda koldaki yaptığım tersten örme tekniğini uygulayacağım. Şimdi burada son başladığım yere geldim. Son boşluğu ördüm. Kaydırma yöntemiyle geçiyorum ve aynı kol etrafında yaptığım işlemi örmeye devam edeceğim. Ne yapıyordum? Tığımı şöyle tersten batırıp ilmeğimi çıkartıp 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sıradaki yandaki ilmeğe batıp tersten çıkartıyorum. İkisini bir. Bütün hırkanın etrafı boyunca başladığım noktaya kadar aynı bu şekilde devam edeceğim. Yani simli ipin üstüne ördüğüm yarım trabzanların üstüne de aynı işlemi uygulayacağım. Şöyle göstereyim. Köşeyi geçerken nasıl bir işlem yapıyorum onu da göstermek istedim. Şimdi köşenin içine bir kere batıyorum. İlmeğimi çıkartıp aynı şekilde örüyorum. Yine tersten aynı köşenin içine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir kere daha örüyorum ve aynı köşenin içine bir kere daha aynı işlemi yapıp 3 kere tekrarladıktan sonra
sıradaki trabzana yine tersten batıp şöyle arkadan çıkartıp başladığım noktaya kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şöyle köşe geçişi göstereyim. Sonuncuyu da yapınca tığdan çıkıyorum. Burada ilk yapmış olduğumu arkadan batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra şöyle iyicene kitleyip ipimi kesiyorum. Sonrasında da arada gizleyeceğim ve yazlık minnoş hırkamızı tamamlamış olduk. Yazlık bu tatlı hırkamızın sonuna geldik. Şöyle söyleyeyim, bedeni 36'dan 40'a kadar çok rahat olacaktır. Şöyle eni 100 santim gibi diye düşünebilirsiniz. 50 santim şurası 2 çarpı 100 yapıyor. Boyuna da gelecek olursak minik bir hırka ördük biliyorsunuz. Boyumuz da 47-48 santim. Tam istediğim gibi oldu yani. Sizler motifi boy sırasına göre eğer 36-40 beden gibiyseniz 8 motif fazla örerek motifi boyunu uzatabilirsiniz. Ya da dilerseniz üst kısmını daha uzun örerek bu kısmı benim mesela 3 sıra ayırmadan ördüğüm kısmı siz 3 değil işte 4, 5, 6 gibi örerek orada da boyunu uzatabilirsiniz. Bu kol kısmını biliyorsunuz ben şu şekilde hani belirledim. Ben çok bol olsun istemedim. Böyle üstümde mini bir hırka olacağı için koluma göre ayarladım. Benimkinin santimini size verecek olursam eğer kol için ayırdığım kısım 15 santim. 15 de arkada 30 santim diyebilirim. Siz ona göre kendi kolunuzda genişliğine göre de burayı ayarlamalısınız. Daha da büyük beden hanımlar 42 beden üstü için kafadan ben 8 çarpı 2 16 motifle yapmıştım. Sizler 9 çarpı 2 18 motifle yapabilirsiniz. Ama tabii ki 42 beden üstü hanımlara bunu 2 motif sırası gibi değil de 3 motif sırası gibi öneririm. Hani bir miktar daha kalçayı kapatabilmek adına. O zaman da tabii nasıl oluyor? Otomatik olarak 9 çarpı 3 27 motif hazırlayıp diğer kısımları birebir uygulayabilirsiniz. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi sizlerden beğendinizse bir kalbinizi rica ediyorum. Kalp istedikten sonra da toplamda 300 gram ip gittiğini de belirtmek istiyorum. Bu 300 gram ipin 150 gramı normal koton ip, 150 gramı da simli iptir. Bunu da belirtmek isterim. Beden büyüdükçe İp miktarı biraz olsun artacaktır ama çok hafif ve güzel bir hırka oldu. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Yorum ve beğenilerinizin çok kıymetli olduğunu hatırlatarak buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.